Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Omikron adlı koronavirüsün yeni mutandı dünyayı şu anda kasıp kavuruyor. Bilim insanları, siyasetçiler bunun üzerinde hararetle çalışıyor. Pek çok bilim insanı anlamaya çalışıyor ancak ortada henüz somut bir veri yok. Yani bu mutantla ilgili olarak nasıl bir netice ortaya çıkacak? Belirtileri kesin olarak nedir? Bunlar bilinmiyor. Bilinen Güney Afrika'da ortaya çıktığı ve siyasetçilerin de almış olduğu bazı kararlar var. Nedir? Bu ülkelere seyahatleri yasaklıyorlar. Bunun yanı sıra Avrupa'da pek çok ülke yakında sınırlarını kapatmak zorunda kalacak. Çünkü hızlı bir şekilde koronavirüs vakalarının sayısı artıyor. Maalesef hayatını kaybeden insanların da sayısı artıyor. Tam bu noktada Dünya Sağlık Örgütü'nden, İsviçre'den bir son dakika açıklaması geldi. Devletlerin almış oldukları bu kapanma kararlarının, seyahatleri engelleme kararlarının çok yanlış olduğunu belirtti. Şimdi bu açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü'nden bu mutantla ilgili ve alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsün Omikron varyantının çıktığı ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının varyantın küresel yayılımını önlemek için çözüm olmadığı uyarısında bulunuldu deniliyor. Örgütten yapılan açıklamada Omikron varyantına ilişkin uluslararası camiaya çok önemli tavsiyelerde bulunuldu. Varyanta ilişkin son gelişmelerin Dünya Sağlık Örgütü Sekreterliğince yakinen takip edildiği belirtilerek varyantın ilk ortaya çıktığı Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botswana'nın uluslararası sağlık tüzüğü uyarınca Omikron vakalarını hızlıca tespit edip raporlayarak başarılı mücadele sergiledikleri vurgulandı. Omikron varyantını endişe verici olarak tanımladıklarını kaydederek ülkelerin takip ve dizilim hizmetlerini geliştirmesiyle vaka sayısının artmasının beklendiği uyarısında bulunuldu. Açıklamada yeni varyant sebebiyle ilgili ülkelere yönelik seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere, seyahat kısıtlamaları uygulayan ülkeler bu tedbirleri delillere dayalı ve risk esaslı bir yaklaşımla almalıdır diyor. Yani ortada herhangi bir şey yok. Siz bu ülkelere seyahatleri ya da başka ülkelerden ülkenize gelecek olan insanları neden kısıtlıyorsunuz diyorlar. Bazı ülkelerin varyantın çıktığı ülkelerden uçuşları tamamen durdurması kararına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü şunu söylüyor. Diyor ki, tam seyahat yasakları varyantın uluslararası yayılımını önlememekle beraber insanların günlük hayatı ve geçimi için külfet olacak, aynı zamanda salgına karşı küresel mücadeleyi olumsuz etkileyecektir diyor. Kıymetli izleyicilerimiz, burada bakın Dünya Sağlık Örgütü de şunu söylüyor. Bu kısıtlamaların bu işe faydası yok. Benim şahsi fikrim, bu seyahat yasaklarıyla ilgili şahsi fikrim de Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediklerinin yönünde aynı şeyleri düşünüyorum. Şimdi ortada bir yasakçı zihniyet var. O kadar çok yanlış kararlar aldılar ki bu siyasetçiler artık ben garipsemiyorum. Aç kapa oyunu oynadılar. Defalarca yasaklar getirdiler. Yok o dediler, bu dediler derken deneme yanılma yöntemiyle bizim, senin, benim sağlığıyla ilgili bu hokkabazlar, siyasetçiler kararlar aldılar. İşini dürüst yapanlara bir sözümüz yok. Bu yanlış kararlara alanlara bu sözlerimiz. Bakın. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki biz daha bu virüsü bilmiyoruz. Etkisini bilmiyoruz, nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Siz insanların hayatlarını daha ortada doğru düzgün bir şey yokken bir panikletiyorsunuz, iki insanların hayatlarını kısıtlıyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü yine çok önemli bir noktaya temas etmiş ve şunu söylemiş. Demiş ki insanların özellikle ekonomik anlamda hayatlarını kısıtlamayın. Bakın arkadaşlar. Bu siyasetçiler şunu yapıyorlar. Diyorlar ki kardeşim sen kapanacaksın. Evinden dışarıya çıkmayacaksın. Zaten amaçları bu. En kolay aldıkları karar da bu bence. Peki bu zaman zarfı içerisinde yeteri kadar sosyal yardım yapıyor musun? Adam evinde kapalı. Bir yere çıkamıyor. Tüketimi artıyor. Daha fazla gıda tüketiyor. Daha fazla elektrik harcıyor. Daha fazla doğalgaz yakıyor ısınmak için vesaire. Enerjiyi daha fazla kullanıyor. Peki iyi güzel.
Herkes kapandı, kapanıyoruz. Tamam, sorun yok. Bu insanların ekonomik anlamda hayatlarını kolaylaştıracak hangi kararları aldınız? Şu anda Avrupa'da geçen yıla oranla gıda tüketimi daha fazla, fiyatlar da fazla. Resmi rakamlara göre Avrupa şu anda büyük bir enflasyon savaşının içerisinde. %4,9 olarak açıklandı Avrupa genelinde ortalama. Almanya'ya bakıyoruz, aynı. Fransa, Hollanda, İsveç gibi ülkelerde durum aynı. Ama her ne hikmetse insanların hayatlarını kısıtlayan bu siyasetçiler iş paraya gelince hemen köşeden sıvışıp kaçıyorlar. Emekliye ne kadar sosyal yardım yaptınız bu zaman zarfı içerisinde? Ne kadar arttırdınız almış olduğu sosyal yardımı? Sıfır. İşçiye ne kadarlık sosyal yardım yaptınız bu dönemde? Almış olduğu sosyal yardımları ne kadar arttırdınız? Sıfır. Ev hanımına ya da diğer insanlara ne kadarlık yardım yaptınız? Sıfır. Sadece esnaflara geçen yılki cirolarının %70'i oranında bir yardımda bulunuldu. Geriye kalan hiç kimseye tek kuruş verilmedi. Şimdi kararlar alıyorsunuz. Tamam, kapanalım. Yasaklar, tamam, yasaklar. Sorun yok, tamam. Peki bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, ne tüketecekler? Konuşmuş olduğum ülkeler arkadaşlar, bakın dünyanın en zengin ülkeleri. Almanya'yı konuşuyorum, Fransa'yı, Hollanda'yı, Belçika'yı, İsveç'i, İsviçre'yi konuşuyorum. Norveç'i konuşuyorum, İngiltere'yi konuşuyorum. Baktığımız zaman bu siyasetçiler bu kolay kararlar alıyorlar ya. Kasaları kilitlemişler. Aman bir kişiye bir kuruş para vermeyelim psikolojisindeler. Şimdi bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Avrupa'nın tamamında yeni vergiler gelecek. Bu koronavirüs döneminde alamadıkları vergileri senden benden alacaklar. Göreceksiniz o verdikleri sosyal yardımlar, işte yok korona tazminatı adı altında ödedikleri paraların hepsini teker teker vatandaştan alacaklar. Yeni zamlar geldi zaten, hani söylemeye gerek yok. Özellikle enerji alanında elektrik, doğalgaz gibi insanların bu dönemde kış aylarında daha çok kullanmış oldukları enerjilerin fiyatları %35 civarında ortalama artmış vaziyette. Maaş aynı, sosyal yardım aynı, faturalar artmaya devam ediyor. Peki siyasetçiler bu durumu bilmiyor mu sizce? Benden senden daha iyi biliyorlar. Halkın içinde bulunduğu bu durumu, sıkıntıyı. Ama görmek, duymak istemiyorlar arkadaşlar. Siyasetçilerin işi bu. Seçime kadar kralsın, paşasın, seçimden sonra kapıya koymaz seni. Bu işler böyle. Şimdi Almanya'da yeni hükümet kuruldu. Konuştukları tek şey ne biliyor musunuz? Özünde nasıl daha çok vergi toplarız. Göreceksiniz. Almanya'dan beni izleyenler önümüzdeki aylarda çalışandan daha fazla vergi alacaklar. Diyorlar ki şimdi bu yeni hükümet. Biz diyorlar çalışanların saat ücretini en az 12 euroya yükselteceğiz diyorlar. Tamam, güzel. 12 euroya yükseltecekler. Peki sizden ne alacaklar, hiç bunları düşündünüz mü? O 12 euroyu yapacak, sağ cebine koyacak, sol cebinden de vergi olarak alacak. Zaten ben Avrupa'yı gerçekten bazen anlamıyorum. Şimdi emekli almış olduğu emekli maaşıyla geçinemiyor. İşçi almış olduğu, eğer sosyal yardımlar yoksa zar zor geçiniyor, geçinmiyor. Şimdi bu insanlar ne yapıyor geçinemeyenler? Sosyal yardıma gidiyor değil mi? Diyor ki bana şu kadarlık işte çocuk parası ver, şunu ver, bunu ver diye yardım alıyor haklı olarak geçinemediği için. Aç mı kalacak? Şimdi sen vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getirmişsin. Vatandaş kapıdan ayrılmıyor. Kardeşim belli zaten geçinemediği. Sen sosyal yardım yapacağına adam gibi maaş versene. Şimdi Avrupa'nın pek çok noktasında emekli olan vatandaşlarımız almış oldukları emekli maaşıyla geçinemiyor. Ne yapıyorlar? Türkiye'ye gidiyorlar. Hiç olmazsa euro diyorlar 15 lira oldu. Daha güzel geçiniriz diye haklı olarak Türkiye'ye gidiyorlar. 6-7 ay kalıyorlar, sonra dönüyorlar, geliyorlar vesaire. Şimdi belli vatandaş geçinemiyor. Bir taraftan sosyal yardım veriyor, bir taraftan da maaşlardan daha fazla kazanç vergisi alıyor. Ortada böyle saçma bir durum var. Ya geçinemediği için senden
Para alan adamdan sen daha fazla vergi alıyorsun. Demokrasi, insan hakları, işte barınma hakkı gibi şeyler arkadaşlar sadece sözde. Avrupa'da şu anda pek çok yerde konut sıkıntısı yaşanıyor. Ev fiyatları uçmuş vaziyette, kira fiyatları uçmuş vaziyette. Hiçbir siyasetçi çıkıp ben bu işi böyle böyle çözeceğim diyor mu arkadaşlar? Yok. Özellikle büyük şehirlerde Avrupa'da ev yok. Uçmuş vaziyette fiyatlar. Vatandaş eğer evinden çıkmak zorundaysa yandı. Yandı, en az %30 daha fazla kira ödeyecek. Ev almak isteyenler geçen yılla bu yıl arasında ev fiyatları yine en az %30 arttı. Siyasetçiler bunlarla ilgili bir şey söylüyorlar mı arkadaşlar? Duydunuz mu hiç? Gördünüz mü? Yok. Olmaz ki. İşlerine gelmiyor. Merkel 16 yıl boyunca Almanya'yı yönetti. 16 yıl önce de Almanya'da konut sorunu vardı. Bugün de var. Ne yaptı? Hiçbir şey. 10 yıldır Hollanda'da Rutte başbakan. 10 yıl önce de Hollanda'da konut sorunu vardı. Kaç tane konut yaptı? 0. Ev yok kardeşim ortada. Ev yok. Ev. Niye üzerine basa basa söylüyorum? İnsanların en temel insani hakkıdır barınma ihtiyacı. Sen baktığımız zaman diyorsun ki demokrasi bende gelişti, insan hakları gelişti, sosyal yardımlarım var, o var, bu var. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesiyim diyorsun. Vatandaşına en temel barınma hakkını bile sağlayamıyorsun. Bu mu arkadaşlar sizce? Demokrasi, insan hakları bu mu? Daha fazla vergi almak mı? Vatandaş geçen yıla göre daha fazla kira ödemesi midir sosyal devlet olmak? İyi yanları var mı? Var tabii ki. İyiye iyi, kötüye kötü diyoruz. Ama bakın artık siyasetçilerin şunu bilmesi gerekiyor. Yeni bir dünya düzeni başladı. Kiralar pahalı, gıda ürünleri pahalı, çarşıda, pazarda fiyatlar uçmuş vaziyette. Siyasetçilerin bu yeni dünya düzenini kabul etmeleri gerekiyor. Her gün fiyatlar artıyor ama vatandaşın almış olduğu para, sosyal yardım aynı. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları da yazın. Ben bu yorumların hepsini tek tek okuyorum. Bunun yanı sıra sizlerden ricam lütfen bu yayınımızı beğenerek kanalımıza abone olmanız, daha fazla insana ulaşabilmeniz için bunu sizlerden rica ediyorum.